Umut Kalesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hristiyanların zorlukları. Umut Kalesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hristiyan yaşamındaki zorluklar. Size göre Hristiyan olmak zor mu? Ya da sizce Hristiyanlık kolay bir din mi? Gelin hep birlikte öğrenelim, direkt Hristiyan gençlere soralım. Aynı zamanda yorumlarınızı bırakmayı, bizleri Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hristiyan olmak zor. Bence Hristiyan olmak zor değil. Ama bu aynı zamanda Tanrı ile ilişkimizle doğru orantıda ilerler. Eğer Tanrı ile ilişkim iyi değilse, Tanrı'dan uzaksam o zaman kesinlikle zordur. Ama Tanrı ile iyi bir ilişkim varsa, yakın bir ilişkim varsa, onu hayatıma alıyorsam ve onunla birlikte hayatımı yaşıyorsam o zaman kolay olur. Benim için zor olduğu zamanlar oluyor maalesef ama genel olarak hayır, zor değil. İnsanların bakışları, düşünceleri, fikirleri genelde yaralayıcı olabiliyor ya da tavırları. Sadece Hristiyan olduğun için. Ama yani tabii ki Tanrı'yla mutluyum ve her zaman imanlı insanlarla bir arada değilim. O yüzden %100 her şey çok zor değil çünkü Tanrı var hayatımda. Ama aynı anda zor bence çünkü hem yaşamak zor yani dinini %100 hem aynı zamanda seninle aynı inançta olmayan insanlarla çok açık ve dürüst bir şekilde ilişki kurmak zor bence. Kesinlikle zor diyorum çünkü bu İslam coğrafyasında kendi inancını söylemek ve savunmak gerçekten zor. Niye? Çünkü ben Hristiyanım dediğinde çok tuhaf tepkilerle karşılaşabiliyorsun. Yani Türk müsün? Nasıl Hristiyan oldun? Yani böyle bir şey imkansızmış gibi. Bazı baskılarla ve zorluklarla da karşılaşıyorsun. O yüzden bence kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de bir Hristiyan olmak gibi düşünmedim. Direkt bir Hristiyan olmak olarak düşündüm. O yüzden hani katılmıyorumu seçtim. Çünkü eğer Tanrı'yla yakın bir ilişkimiz olursa o zaman bir Hristiyan olarak yaşamak zor bir şey değil. Çünkü işte Tanrı'ya gittikçe benziyoruz ve Tanrı'ya benzedikçe bir Hristiyan olmak yani Hristiyanlığın, inancımızın gerekliliklerini yerine getirmek o kadar da zorlaşmıyor diye düşünüyorum. O yüzden ben o bakış açısıyla hani Hristiyan olmak zor değil'i seçtim. Ya ben buna katılıyorum. Ama özellikle hani fiziksel ve dünyevi anlamda diyeyim biz bu günahlı bedenin içindeyiz ve günahlı yapımız hala devam ediyor. Bu yüzden aslında bir Hristiyan olmanın getirdiği gereklilikleri yapmak kolay gelmiyor. Sonuçta hala işte bu günahlı bedenin içinde, bu günahlı dünyanın içinde bir savaş veriyoruz. Bir Hristiyan için bu savaşı vermek zor. Ama Dilara'nın dediği gibi evet Tanrı ile birlik olursak yani bu zorluklar kolaylaşabiliyor. Ama kesinlikle hani genel manada eğer birisi soruyorsa hani Hristiyan olarak yaşamak kolay mı zor mu? Ben kesinlikle zor olduğuna katılıyorum derim. O yüzden buradayım. Bazı çevrelerde çok daha hoşgörülü ve içine alan bir toplumuz aslında. Bazı yörelerde ise tam tersi dışlanan ve hatta öldürülen insanları da tanıyorum. Sadece bu amaç uğruna. O yüzden bazı yerlerde zor, bazı yerlerde nispeten daha kolay olduğunu düşünüyorum. Mesih de dedi yani sıkıntılarınız olacak ama ona güvenirsek o dünyayı yenmiştir. Biz ona bakarak daha acıları hissetmeden yaşayabiliriz diyorum. Hristiyan olduğum için yargılanıyorum. Hani bu yargı sadece işte dışarıdaki insanlardan değil, kendi içimde işte arkadaş
işte ben her şeyimi paylaşabilirim dediğim insanlar tarafından işte seninle artık arkadaş olamayız gibi yargılardan ya da işte sen artık kötü biri olduğun gibi yargılardan, işte ailemin sen artık bizim çocuğumuz değilsin ya da bu şekilde nasıl bizim çocuğumuz olabilirsin gibi yargılara çok fazla yargıyla karşı karşıya geldim. Ve bu hani beni kesinlikle işte ne onlara karşı bir nefrete itti ne de işte bu yargılardan dolayı kendimi hani küçük görme noktasına itti. Ben hep Tanrı'da kim olduğumu biliyordum ve Tanrı'da kim olduğum noktasında sağlam durmaya çalıştım ve Tanrı da bana sürekli bu noktada güç verdi. Yani benim ailem Hristiyan. Zaten bizim akrabalık ilişkilerimiz çok iyi değil. Onlar da bildiği halde de pek ilgilenmiyorlar gibi bu konuyla. O yüzden buna tam yargı diyemem. Ben kesinlikle katılıyorum dedim. Çünkü hem ev halkımda hem okulumda hem arkadaş çevremde görüyorum. Evet, herkes yargılamıyor ama genel anlamda yargılamadığını söyleyen insanlar bile ister istemez, yani işte sen kendi inancını sorguladın mı? Gerçekten emin misin? Ya da işte ya tamam sen bunu kabul etmişsin ve artık o yoldasın, yani biz bir şey yapamayız falan gibi devamlı bir aslında çizgi çekiliyor. Yani herkes için bunu söyleyemem ama genel anlamda bunu çok bariz kendi hayatımda yaşadım. O yüzden bunu söylüyorum. Ben de Hatay'da doğdum, büyüdüm. İmanlı bir ailem vardı. Onun içinde doğup büyüdüm. Hatta bizim mahallemiz bile full Hristiyan bir mahalle. O yüzden hani öyle bir okula gittim. Yani tabii ki Müslüman arkadaşlarımız çoğunluktaydı. Ama yine de biz hani birbirimizi böyle tanıyorduk ve hoşgörüyle yaklaşıyorduk yani birbirimize. Hani bana gelen öyle sorular oluyordu ama ben onları hep böyle meraktan olan sorular diye düşünüyordum. Çünkü böyle içinde o kötülüğü sezmiyordum yani. O sadece meraktan, siz ne yapıyorsunuz vesaire gibi sorulardı. Özellikle bayram dönemlerinde çok geliyordu böyle sorular. Ben o yüzden öyle bir yargılama hissine kapılmadım bu yaşantımda ama hani tabii ki yargılanan insanları da görmemiş değilim, yani gördüm. Ya ben de aslında Ayça'ya katılıyorum. Herkes kesinlikle yargılamıyor ama yargılayan insanlar da var. Bazıları bunu hani yargılıyormuş gibi değil, sadece soru sorarak yapıyor ama zaten soruyu soru şekillerinden ya da cevabı dinlemeden hani başka sorular sormak ve zaten soruyu soru şeklinden bile kendini belli ediyor yani. Gerçekten senin neye inandığını anlamaya çalışmıyor. Sadece seni çürütmeye çalışıyor, argümanını çürütmeye çalışıyor, o kadar. O yüzden kesinlikle tarafından yargılandığımı hissettiğim insanlar oldu ama herkes değil. Ben de bu yargıyı üzerimde hissettiğim zaman kendi inancımı insanlara savunduğumda ve bütün sorularına cevap verdiğimde insanların o yargının aslında bir yerde ortadan kalktığını görüyorum. Ama sonuç olarak yine de yargılanmış olmuyor musun onlar tarafından cevap vermeden önce? Yani o soruların cevabı karşılanınca beni yargılamayı bırakıyorlar. Yani aslında yargı başlamadan bitiyor gibi oluyor bende. Yani kendi arkadaş çevremde olsun, akrabalık ilişkilerimizde olsun, bu aynen böyle. Hristiyan olduğum için bana Türk değilmişim gibi davranılıyor. Hristiyan olduğumu söylediğimde işte ya ailen nereden geliyor, işte küçüğünüze baktınız mı falan. Böyle, yani evet baktım ama Türk'üm ben, yani hani yok, hani yabancı değilim. Bazen yani ben Hristiyanım dediğimde sen Türk değil misin sorusuyla karşılaşıyorum. Halbuki Türk olan Hristiyan boyları da var. O yüzden yani bunun Türklükle bir ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Ben bunu kesinlikle defalarca yaşadım. Özellikle biraz da yabancıya benzediğim için, hem de babam Ermeni. Ve bir de üstüne Hristiyan olduğumu öğrendiği zaman insanlar direkt böyle yabancıymışım gibi yaklaşıyorlar. Ve maalesef aslında bu yaklaşım pek hoş olmuyor. Çünkü insanların yabancı anlayışı, Hristiyan anlayışı direkt böyle işte Amerikan filmlerindeki gibi olduğu için hani özellikle bir kız olarak yaklaşımları çok daha çirkin ve yanlış olabiliyor. Aslında ben yerimi değiştireceğim. Çünkü adım Filip ve hiç yabancıya benzemiyorum ama hani nereye gitsem hani Hristiyanım, yabancıyım ve şey gibi davranılıyor böyle.
İşte o Türkçen çok iyiymiş falan diyorlar. Diyorum doğal yani 20 yıldır buralardayım falan. O diyor falan iyiymiş. Ondan sonra diyorum yok ya Türk'üm ben işte şeyde doğdum falan filan. O zaman böyle makarası geçiliyor ama hani Hristiyan olduğumu söyleyip ismimi söylediğim zaman direkt o nerelisin oluyor. Ve hani bunu Bir de çok ikna hissediyorum. olmuyorlar. Aslında Türk olduğunu falan Türkiye'de de ona ikna olmuyorlar. Kesin başka bir yerde olman lazım. Dedeler nereli falan oraya Aynen. gidiyor konu. Ya o yüzden bunu çok hissettim yani yabancı olduğumu düşünüyorlar yani. Ben aslında şeyden çok gurur duyuyorum. Yani Türk'üm ve Hristiyanım. Yani bunu söylemekten özellikle Türkiye'deyken çok gurur duyuyorum. Bence değerli bir şey. Keşke başka bir ülkede Hristiyan olsaydım. Bu ülkede Hristiyan olmanın çok başka meziyetleri var. Çok farklı duyguları var. Çünkü bu ülkenin insanlarına ışık olmak, bu ülkenin insanlarına çalışmak, bu ülkenin insanlarına Rabbin sevgisini duyurmak bir Türk olarak benim boynumun borcu. Yani Rab beni buraya koyduysa bir amacı vardır ve ben bu amacı bu insanlar için yaşamak istiyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de yaşamayı seviyorum ve Türkiye'de bir Hristiyan olmakta sorun görmüyorum. Hem Türk hem Hristiyan olabilirim ve aslında hem Türk hem Hristiyan olmayı çok seviyorum. Buradayım. Çünkü gerçekten açıkça söylemek istiyorum. Türkiye'de olmaktan, Hristiyan olmaktan, kendi ülkemde dinimi yaşamaktan çok mutluyum, çok memnunum. Başka bir yerde olsaydım belki daha kolay olabilirdi şartlar ama bence bu önemli değil. Çünkü ben doğduğum ailede mutluyum. Yani böyle bir seçenek hakkım olsaydı da istemezdim. Çünkü yaşadığım her şey beni ben yapan şeyler ve Tanrı ile ilişkimin bir parçası. O yüzden ben bu ilişkiden çok memnunum ve ben biliyorum ki başka bir yerde de olsaydım, burada da olsam yine aynı yerde olacaktım Tanrı'da. O yüzden bu sadece Tanrı ile bir yolculuk, bir ülkeyle değil ve aksine gerçekten çok mutluyum. Evet, Türkiye kesinlikle çok zor bir yer Hristiyan olmak için ama bundan gurur duyuyorum. Çünkü Mesih de acılara dayandı, biz de dayanıyoruz yeri geliyor. Ve aynı zamanda çok büyük bir mutluluk çünkü bütün kutsal kitap neredeyse Türkiye ve çevresinde yazıldı. O yüzden bu topraklarda var olduğum için çok mutluyum. Millet bana diyor işte sen deli misin ya işte akrabalarımın olduğunu söylüyorum yurt dışında işte evlenip gidenler falan filan. Hani sen deli misin işte fırsatın varsa kaç git buradan orada işte çalışırsın şu kadar para yaparsın falan. Ama ben hiç istemedim yani hiç oraları gidip orada yaşama gibi bir hevesim olmadı. Ben buranın yemekleriyle büyüdüm, buranın kültürüyle büyüdüm ve Hristiyan yani toplumuyla birlikte büyüdüm. Ve aynı zamanda buradaki kültürü de çok seviyorum, bizim ilahilerimizi de çok seviyorum. Ve buradaki insanları da çok seviyorum. Diğer insanları da çok seviyorum. Hristiyan olmayan insanları ve onlara hizmet etmek istiyorum bir Hristiyan olarak. Aynı İsa'nın yaptığı gibi kendi zamanında diğer insanlara hizmet ettiği gibi benim de burada ben buradaysam burada oluş amacım vardır ve bu amacımı gerçekleştirmek istiyorum. Ya aslında ben de şey söylemek istiyorum. Hani eğer burada olup da katılıyorum ya da kesinlikle katılıyorum cevabını verecek insanları asla yargılayamam. Ama ben burada olanları, şu anda burada olanların hepsinin bu cevabı verdiği için gerçekten hepimizde gurur duyuyorum. Bence Türkiye'de Hristiyan olmak çok değerli bir şey ve Ayça senin söylediğin şey aslında çok önemli bir parça. Gerçekten yani Hristiyanlık zaten bu topraklardaydı. Hani kutsal kitabın yazıldığı bazı bölümlerin bu topraklarda gerçekleştiğini görüyoruz. Ve ben o yüzden ülkemi çok seviyorum. Yani ve kutsal kitapta geçen şeylerin yaşandığı topraklarda yaşamayı çok seviyorum. Hani kesinlikle değiştirmezdim. Bir seçeneğim, bir şansım daha olsaydı tekrar Türkiye'de doğardım yani. Ya aslında bu söylediğiniz şeyler gerçekten çok değerli ve özellikle şunu yani tekrar üstüne basa basa hepimizin hani söylediğini düşünüyorum ve biz ne kadar yargılansak da ne kadar hani bazen baskıcı şeylere maruz kalsak da işte gerek toplumlar olsun, gerek arkadaş çevremiz olsun, gerek ailelerimizden olsun bizi hiçbir zaman bu tarz şeyler bu ülkeden nefret ettirmiyor. Aksine biz bu ülkeyi daha da çok seviyoruz ve özellikle her birimiz birer Türk genci olarak yani bu ülkede ne kadar daha çok hizmet edebiliriz. Sadece işte fiziksel imkanlarla değil ayrıca biz işte aklımızı kullanarak işte yaptığımız işler okullarımızla ve hayatımızın her alanında bu ülkeye nasıl hizmet ederiz bunun peşindeyiz ve bu ülkeyi gerçekten çok seviyoruz.